Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir panço şal yapacağız arkadaşlar. Şöyle gece kullanabileceğiniz şekilde ben pırıltılı iplerle ördüm. Ama sizler normal iplerle örüp günlükte kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ben bu modeli bir mağazada penye bir şalda gördüm. Oradan esinlenip dedim ki ben de yapayım dedim ama ben iki renk yaptım. Benim mağazada gördüğüm tek renkti ve penyeydi. Ben bunu böyle iki renk tam gece giymelik bir şey çevirmek istedim ve gerçekten çok güzel oldu. Burada tam olarak size modeli gösteremiyorum. Yani tam anlaşılmıyor ama ilk defa videolu bir çekim olarak üzerime giyip denedim ve muhteşem oldu. Sizlerle de paylaşacağım. Modeli tam olarak orada rahat rahat göreceksiniz diyorum. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar benim çok fazla ip stoğum olduğu için önceden sürekli BİM'den ipler almıştım. O elimdeki ipleri yani stoğu bitirmek istediğim için bu ipi gördüğümde ne yapabilirim dediğimde hemen aklıma bu geldi ve buna da bence bu ip çok uygun oldu. Ama dediğim gibi sizler istediğiniz her türlü iple rahatlıkla örebilirsiniz. Benim ördüğüm Kartopu Gonca Lüks kullandım arkadaşlar. Şöyle çok kalın olmayan bir ip ama ben bunu böyle sert olmasın diye 6 milimlik tığ ördüm. Sizlere santimleri tek tek vereceğim ölçüleri arkadaşlar. Ona göre istediğiniz tüm iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. İlla bu ipi bulmanıza gerek yok diyorum. Normal şal ipleriyle de örebilirsiniz. Pırıltılı şal ipleriyle de onunla da çok güzel olur. Ve bu şalı bu panço şalı örmek sadece 2 gün sürdü. Gerçekten ben de birisi söylese inanmazdım ama sadece 2 gün sürdü. Evet arkadaşlar şu anda hemen hemen her şeyi söyledim ama yine de unuttuğum şeyler olursa hemen videonun altına eklerim diyorum ve şöyle yakından tekrar göstermek istiyorum. Askıya takmıştım. Askıda da çok güzel görünüyor. Şöyle bakın şöyle bir kuşak yapıp şu bölümün içinden geçiriyorum. Zaten videoda nasıl takılacağını tek tek gösterdim. Onu da bu videonun başına eklemeyi düşünüyorum. Bakın bu şekilde çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar modeli beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, beğenip paylaşmayı, eğer abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu gibi videoların devamlılığı için sizin abone olup beğeni yapmanız benim için çok önemli diyorum ve hemen bu güzelliğe geçiyorum. Evet arkadaşlar ben iki parçamı da önceden hazırladım. Önceden hazırlama sebebim sadece sık iğne ile örülen parçalar olduğu için ben hemen kamera arkasında ördüm. Bizim için önemli olan ne arkadaşlar? Örmeden çok eni ve boyu. Şöyle hemen açmak istiyorum. Her iki bölümünde aynı eşit sıralarda olması gerekiyor. Birden laflarımı unutuyorum. Şöyle göstermek istiyorum. İkisini de aynı ende, aynı boyda örmemiz gerekiyor. Şöyle diğerini de açıp göstermek istiyorum. Bunları arkadaşlar ben nasıl yaptım derseniz hemen şöyle bir size ben kendi aldığım ölçüyü anlatacağım. Şimdi kollarımı iki yana açıyorum. Tam yani arkaya getirmeden yanlara doğru açıyorum. Ben kol dirseğime kadar istedim gelsin. Bir dirseğimden diğer dirseğime kadar ölçtüğümde 85 civarı geldi. Ben de o yüzden hemen ölçülerimi şöyle göstermek istiyorum. Ekran kaydında alabilirsiniz. Benim şeylerde yapmak isterseniz ölçülerde. Şimdi boyu yani uzunluğu 116 santim, 172 sıra örmüşüm arkadaşlar. Sık iğneyi 172 sıra. Eni 41 santim, yani enini şöyle 41 santime uydurdum. Daha sonra 50 zincir. 50 zincir çektim. 49 zincir oldu. Git gel yöntemiyle ördüm ve 41 santim ördüm arkadaşlar. Yani 41 santime denk geldi 50 zincir.
Şöyle ekran kaydı alırsanız ben şu şekilde yazdım. Ama dediğim gibi sizlere nereye kadar, belki bileğinize kadar e, uzunluğunu yapmak isteyeceksiniz ya da tam panço şeklinde yapmak isteyeceksiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama benim ölçülerim bu şekilde, iki kolumu yana açtım ve toplamda 85 santim geldi ama 41 toplamda 82 santim olmuş oldu. Şöyle üstüme attığımda da tam bir dirseğime, şöyle dirseğime geliyor, şöyle üzerime attığımda. Boyu da kalçanızı kapatacak şekilde oluyor. Hemen şöyle iplerimi de göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben ikişer yumak kullandım. İkişer yumaktan bu kadar arttı. Hemen şöyle diğer iple de göstermek istiyorum ve tığımı da göstermek istiyorum. Ben şöyle yumuşacık olsun diye, sert olmasın diye 6 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. Elimi de bol bol tuttum ki şöyle yumuşacık olsun. Biraz sert olmasını isterseniz daha küçük tığlar kullanabilirsiniz. Benim size ölçü vermemin sebebi, şimdi ben 50 zincirle 41 santimi yakaladım ama sizin ipiniz farklı olur. 41 santim olmaz, 30 santim. O zaman fazla zincir çekeceksiniz. Uzunluğu 116 santim olmaz, daha kısa olur. 172 sırada, o zaman daha uzun öreceksiniz, daha kısa öreceksiniz. O yüzden biz neyi baz alıyoruz? Zincirleri ve sıraları değil, ölçüleri arkadaşlar. O yüzden muhakkak elinizde bir mezuru olsun ve muhakkak ölçerek yapın. Bu şekilde, çünkü tığınız farklı olur, ipiniz farklı olur. Dönüp bana bizimki kısa oldu, bizimki dar oldu demeyesiniz diye ben size ölçü veriyorum. Evet, hemen şöyle sık iğnelerimi nasıl yaptım size göstermek istiyorum. Biraz kameramı yakınlaştırıp hemen dönüyorum. Evet, zincirimi, öncelikle ipimi bir düğüm atıyorum. Bakın ne kadar bol elim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de göstereyim ben size. Bakın arkadaşlar, ben bu şekilde 50 tane elimi çok bol tutarak zincir çektim. Daha sonra tığın başını dolamadan hemen dibindeki değil, onun önündeki zincire batarak, bakın ne kadar bol. Sık iğneler yapıyorum. Her bir zincire batarak gördüğünüz gibi sık iğne yapıyorum. 10 tane zincir çekmiştik. Şimdi burada 9 tane olacak. Yani 50 tane zincir çekmiştim. 49 tane zincirle devam ettim. Sık iğneyle devam ettim arkadaşlar. Çoğumuz sık iğneyi biliyoruz ama bilmeyen arkadaşlar için ben göstermek istiyorum. Bilen arkadaşlar burada diyecek, bunu göstermenize gerek yoktu. Biliyorum ama sık iğneyi bile yapamayan arkadaşlarımız var, acemi arkadaşlarımız. O yüzden tabii ki göstermek istiyorum. Bakın şöyle ilk sırayı ördüm. Gördüğünüz gibi eliniz çok sıkıysa 7 numara kullanın. 8 numara kullanın. Yani şöyle pufuduk pufuduk olsun. Bir zincir çektim. Modeli çevirdim. Hemen dibine batarak bir zincir çekip dibine batıyorum. Ve sık iğnelerimi yapıyorum. Arkadaşlar ben diğer parçalara kesinlikle buhar tutmadım. Çünkü şöyle salay salay hiç buhar tutulacak bir şeyi yoktu, görüntüsü. O yüzden bu şekilde salaş bir şekilde yapmak istedim. Kenarlarına sık iğne gidilebilir. Ama ben gerek görmedim. Tam panço şalı bitirdikten sonra belki bir sıra sık iğne yapabiliriz. Emin değilim çünkü tamamen kafamdan böyle projeyi yaptığım bir model olduğu için, biliyorsunuz beni, ben yaptıkça ay şunu da yapalım bunu da yapalım diyorum. O yüzden şimdilik böyle başladık. Evet, bakın bu sırayı da bitirdim. Daha sonra bir zincir çektim, modeli çevirdim ve her bir sık iğne tepesine batarak birer tane, bu kadar kolay. Her iki parçayı da aynı sayılarda ve aynı uzunlukta örüyorum. Dediğim gibi eni, boyu tamamen size kalmış. Daha uzun, böyle ayak bileğine kadar da yapabilirsiniz. Çok şık olur diye düşünüyorum. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Bir de aslında bunu ben sadece siyahla yapmayı düşünüyordum. Ama fotoğraflarda ve
örgüde siyah renk görünmeyeceği için ben beyazı da eklemek istedim. Daha doğrusu kırık beyaz. Tam beyazı ben çok sevmiyorum. O yüzden genelde hep projelerimde böyle krem renkleri, kırık beyazları tercih ediyorum. Bilmiyorum, benim beyazla bir sorunum var ve bembeyaz ipleri çok sevmiyorum açıkçası. Çok nadir kullanıyorum. Kullanıyorum ama çok nadir. Evet, bu şekilde eminim anlaşıldı. Eğer içinizde sinmezse bu parçaları ördükten sonra, eğer kenarları hoşunuza gitmezse, ki kenarlarda hiçbir bozukluk olmuyor. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın, gayet düzgün. Beyazda daha iyi anlaşılacaktır. Bakın, gayet düzgün. Şöyle kremle bakın. Bu şekilde gayet düzgün görünüyor ama eğer yok ben bir sıra sık iğne yapacağım derseniz şöyle bir zincir çekersiniz. Bakın, burada benim sık iğne delikleri var. Hemen oralara batarak, bakın şöyle elimizi bol tutarak her bir buradaki noktaya bir sık iğne yapıyorum. Dönemeçlerde bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıp şöyle dönemeç yapıyoruz ve tek tek sık iğnelerin tepelerine batarak gördüğünüz gibi sık iğnemi de yapıyorum. Dediğim gibi ben bitirdikten sonra yine aynı şekilde yapabilirim. Bakın, bu da çok güzel oldu. Evet, model bu şekilde sık iğne ile git gel yapıyoruz. Dediğim gibi önemli olan ölçüler. Şimdi şöyle ikisini, üzerinizde de bunu deneyebilirsiniz. İkisini şöyle katlıyorum. Bunu dikeceğiz arkadaşlar, yarısını. Şöyle. Diğerini de katlıyorum. İki tarafı da kullanılabilir ama yine bir ön belirleyin o şekilde. Tersinden çünkü dikeceğiz. Bakın, şöyle yarıya kadar dikeceğim. Üzerime giyeceğim. Ölçeceğim ve ben buralara ayraç takacağım ki çok pardon. Ayraç takacağım ki ikisini ne aşağıda ne yukarıda tam birleştirebilmek için ayraçlar takacağım ve kaç sıraya veya ölçülerini yine size belirleyeceğim. Şimdi ben üzerime giyeceğim. Kaç santimde dikmeye başlayacağım. Hemen daha sonra buradayım. Evet arkadaşlar, ben hemen şöyle üst üste parçalarımı koydum. Önce üzerime iki parçayı da koydum. Şöyle bir ölçü aldım. Bu ölçü benim şöyle şurada ensem, ensemin altında da şu kadarcık bıraktım. Tam enseme kadar dikiş değsin istemiyorum çünkü ensede de bir açıklık istiyorum. Siz de üzerinize giyin. Nereye kadar dikmek isterseniz oraya bir hemen şöyle ayraçla birleştirin. Ben hemen şöyle, tabii ki ikisi bir olsun diye sık iğnelerimi de saydım. İkisi de eşit olsun diye toplamda 74 sık iğne arkadaşlar. Kremde de siyahta da 74 sık iğneyi saydım ve hemen şöyle birleştirdim. Tabii ki bir de ölçü vermek istiyorum. Evet, şöyle hemen şurada 50 santim arkadaşlar. 50 santim ölçümü dikeceğim. Şimdi hemen şöyle katlıyorum. Şunları birleştiriyorum. Önceden iğneme yün iğnesi kullanıyorum. Yün iğneme ipimi geçirdim ve öncelikle şöyle birleştiriyorum. Bakın, zaten şöyle batacağım yerler belli. İstediğiniz eğer tek renk yapacaksanız zaten tek renkle birleştireceksiniz. Ama benim gibi iki renk yapacaksanız İstediğiniz iki renkten birini kullanabilirsiniz. Ben şuraya böyle bir düğüm atacağım ki çözülmesin. Daha sonra tığla içten yürüteceğim. Bakın, şöyle birer tellerine batıyorum. Bakın, çok da dikişi belli olsun istemiyorum. Şöyle biraz sıkıştırıyorum. Bakın, karşılıklı birer teline batırarak bu şekilde dikeceğim. Çok da gördüğünüz gibi şöyle belli olmayacak. Hep aynı yönde dikeceğim.
Ama karşılıklı şöyle birer ilmeklere batıyorum bakın. Şöyle birer ilmeğe batarak şöyle ayrıcı koyduğum yere kadar önce sıkıştırıyorum. Sonra bakın bollaştırıyorum ki böyle büzülmesin diye. Önce bir sıkılaştırın. Bakın şöyle tekrar göstereceğim. Şöyle biraz diktiniz. Şöyle sıkılaştırdıktan sonra biraz açın. Bu şekilde ayrıcı koyduğum yere kadar birer tel alarak, yani daha doğrusu birer şöyle ilmek mi diyelim. Ben bugün video çekerken niye bu kadar heyecanlıyım bilmiyorum. Bu aralar biraz seyrek video çekmeye başladım biliyorsunuz, belimden dolayı. Böyle biraz ayrı kaldıkça da her ayrı kaldığımda biraz heyecan yapıyorum herhalde. Böyle bir de beğendiğim bir model olunca, şöyle çok hoşuma giden bir model olunca iyice heyecanlanıyorum. Bilmiyorum size nasıl yansıyor benim konuşmalarım, ama ben fazlasıyla heyecanlı biriyim. Bunu size yansıtmamaya çalıştıkça maalesef yansıtıyorum sanırım. Evet, çok fazla lafı uzatmadan gördüğünüz gibi şöyle şuraya kadar geleceğim arkadaşlar. Daha sonra da kuşağını yapacağız. Evet arkadaşlar, ben dikişimi bitirdim. Şöyle de göstermek istiyorum bakın. Ve hemen içini açıp dikiş bölgesini göstermek istiyorum. Bakın, dışarıdan kesinlikle hiç belli değil. Ben yalnızca burada bir hata yaptım. Ben sağ bölüme, yani giydiğimde sağ tarafımda siyah, sol tarafımda beyaz olsun istiyordum ama tam tersi oldu. Bunda heyecanlıyım demiştim sizlere. Heyecandan fark edememişim. Sağlık olsun, sağımda beyaz, solumda siyah olacak. Yapacak bir şey yok. Tekrardan sökmek istemiyorum. Şöyle üzerime giyip baktığımda gayet hoş oldu arkadaşlar. Hemen şuraya da şunu da göstermek istiyorum. Bakın, şöyle üzerime giydim. Ben kuşağı nereye takacağımı şöyle kendim üzerimde denedim. Şöyle büzüştürdüm, beyaz tarafı şuraya doğru tuttum. Ve bu kadarcık kuşak yeterli olacak. Sizler de aynı şekilde üzerinize giyin. Şöyle katlayın çiçek gibi. Daha sonra şöyle diğer tarafına, yani diğer parçanın üzerine koyun. Ne kadar nereye koyacağınızı, ne kadar mesafede öreceğinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi benim içime böyle sinmedi. Az önce dediğim gibi sık iğne geçeceğim arkadaşlar. Siz parçaları örerken bence parçaları örüp bittikten sonra sık iğnenizi yapıp o şekilde birleştirin. Ben şimdi şöyle ördükçe bunu belirginleştirdiğim için ben şimdiden, yani birleştirdikten sonra sık iğnemi geçeceğim. Tabii ki kreme krem, beyazı da siyahı da siyah. Bakın, hemen burada tam ortadan şöyle batacağım. Yine tığımla. Zaten göstermiştim arkadaşlar size nasıl sık iğneleri yapacağımı. Bakın, tam zaten delikler bu şekilde, deliklere batacağım. Elimi hiç sıkmadan düz tarafından öreceğim. Bu şekilde her bir deliğe tek tek batarak sık iğnelerimi yapacağım. Siyah bölüm bittikten sonra krem bölüme geçeceğim ve bu şekilde kuşağını da yaptıktan sonra gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde panço şalımız bitecek. Ben kenarlarına sık iğnelerimi yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben kenarlarını da sık iğne ile geçtim. Hemen şöyle pançoyu açmak istiyorum. Çok kameranın almadığını biliyorum. Ama şöyle bir açıp göstermek istiyorum. Az önce dediğim gibi sizler parçaları örerken sık iğnenizi yapabilirsiniz. Yani uğraşmamış olursunuz. Bakın, şu şekilde şöyle ters, evet. Şimdi bunu şöyle güzelce bir katlayıp şöyle giydiğinizde şuraya şu şekilde bağlayacağız. Onu daha önceden ben kamera arkasında siyahla ördüğümde görünmeyeceği için ben bu şekilde ördüm. Ama nasıl örüldüğünü size de göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde durduğunda pek bir şeye benzemiyor ama üstünüze giydiğinizde ve
şu şalın beyaz kısmını siyah tarafa getirip şu kuşağın içinden geçirdiğinizde gerçekten çok şık bir şey olacak. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Çok kamera almıyor. Bir de üstüme giyip tabii ki video veya fotoğrafta çekileceğim. Bence çok güzel olacak. Beyazla yani kremle göstermek istiyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben kuşağını şöyle 2 katı olacak şekilde döne döne ördüm. Böyle bir bollaşma, salaşla sonuçta yün yani. Yıkandıkça salaşlaşma olabilir. O yüzden bu şekilde döne döne 2 katı olacak şekilde ördüm ve çok da şık durdu. Eğer tek kat sık iğne ile örseydim bence bu kadar şık olmayacaktı. Ve kenarlarına gelelim. Kenarlarında ben 6 numarayla örmeye çalıştım. Biraz bollaşma oldu. O yüzden 5 numarayla sık iğneleri yaptım. Siz şöyle bir sıra örerken şöyle bir kısmını örün. Tamsa 6 numarayla yani ördüğünüz tığla devam edin. Yoksa 1 numara küçük tığla örebilirsiniz. Hemen şunu da kuşağı da göstermek istiyorum. Hangi tığla ördüğümü 3,50 milimlik bir tığla ördüm. Çünkü sıkı sıkı bir kuşak olsun istediğim için. Evet. Hemen şöyle hızlıca onu da göstermek istiyorum. Biraz kamerayı yakınlaştırayım. Evet. Ben 10 zincir çekerek başladım. Sizler kalınlığını ne kadar isterseniz o kadar zincir çekebilirsiniz. Ben 10 tane çektiğimde bu şekilde oldu. Hemen ölçü vermeyi unuttum. Ölçü de verelim. Şöyle 18 santim örmüşüm. Ben 15 diye düşünmüştüm ama 17,5 santim kadar örmüşüm. Evet. Hemen şöyle 10 tane zincir çekiyorum. Sıkıca çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlk çektiğim zincire kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Artık ipi de şurada yürüteceğim. Bir zincir çektim ve bu halkanın içine 10 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Burada artık zincir çekmeyeceğim. Döne 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 birleştirme yok. Her bir sık iğne tepesine batarak sık iğneler yapacağım. İstediğim boya gelene kadar. Bakın bu şekilde her bir sık iğneye bir tane sık iğne yaparak bu şekilde devam edeceğim. Siyahla göstermek istemedim. Siyahla örerken ben de zorlandım. Bu aralar bir gözümde bozukluk var. Gözlüğüm de yeterli gelmiyor. Bir doktora gideceğim artık gözlüğü değiştireceğim. Zorlandım yani. Dedim en iyisi kremle göstereyim. Bakın bu şekilde hiç birleştirme yok. Döne döne spiral şekilde istediğiniz boya kadar bu şekilde örüyorsunuz. Eminim ki anlaşıldı. Ben şöyle biraz fazla örüyorum tam görünsün diye. Eğer kremle örerseniz bunu daha da belirgin olacaktır. Bakar mısınız? Çok güzel görünüyor. Dediğim gibi ben sağ tarafımda siyah olsun istemiştim. Siyah tarafı denk getirecektim ama olmadı. Yani kuşağı da krem yapacaktım. Maalesef olmadı. Sizler bu şeylere dikkat ederseniz çok iyi olur arkadaşlar. Ben dikkat etmedim. Biraz da dediğim gibi videonun başından beri çok heyecanlıyım bu videoda. Bilmiyorum neden. Yani sağa beyaz krem geldi. Olsun. Böyle de güzel oldu bence. Fotoğraflarda görüp yorumlarınızı bekliyorum. Muhakkak bekliyorum çünkü gerçekten çok beğendim. Sizlerden de o güzel yorumları almak ya da eleştirilerinizi de alabilirim. Bakın bu şekilde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz bunu ve bunu nereye takacağız? Hemen şalı üzerinize giyeceksiniz. Şalı üzerimize giydik. Hemen şunu
şöyle üzerinize giyip katlayıp şöyle bunu nereye dikmek isterseniz orayı bir işaretleyici ile iki tarafını da işaretleyin ve hemen buraya bu şekilde iğne yardımıyla bunu ben dikeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Daha sonra da dikiş işlemini göstermeme gerek yok. Hemen uçlardan tutarak şöyle 2-3 tane ilmek geçirip dikebilirsiniz. Buradan da aynı şekilde siyahla ördüğünüzde kesinlikle dikiş izi belli olmayacaktır. Bu şekilde dikiyoruz ve kapanış için burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben kuşağımı diktim. Şöyle tam görünmüyor ama üzerime giyip videolu çekim yaptım. Orada tam ayrıntılarını göreceksiniz zaten. Ama inanılmaz güzel oldu. Şöyle kuşağını şu şekilde diktim. Sizler de anlattığım gibi dikerseniz sizinki de eminim ki muhteşem olacaktır. Arkadaşlar hemen ip ne kadar gitti? Kenarlarını tekrar ördüm. Şöyle kuşak ördük siyahtan. Toplamda 2 tane krem, 2 tane de siyahtan alabilirsiniz. Hatta gördüğünüz gibi kremden ve siyahtan birazcık da arttı. Toplamda elinizde 2'şer tane olduğunda sizin de böyle veya tek renk yapabilirsiniz. Çok güzel bir panço şalınız olacaktır diyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük de videomun sonuna geldim. Bir dahaki modellerde, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.